Sevgili Haber Yerküre takipçileri, son yaşadığımız üzücü depremden sonra böyle bir çekim yapmak istedik. Hem uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek için, çünkü bazen yalan bazen yanlış bilgiler geçiyor. Şimdi karşımızda Engin Bey var. Engin Bey bir sivil toplum kuruluşunda hem yönetici hem gönüllü. Engin Bey'in ilk günden itibaren Engin Bey bölgedeydi. Bölgede neler yaşadı, nasıl intikal ettiler, neler oluyor. Şu anda Engin Bey bölgeden dün itibariyle geldi. Son çalışmalar ve son yapılanlar hakkında bize kendisi bilgi verecek. Evet Engin Bey, bölgeye ilk intikal edenlerden birisiniz. Bu konuda neler anlatacaksınız? Buyurun. Depremin olduğu gün işin bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştik. Fakat ikinci depremden sonra işin ciddi olduğunun farkına vardık. Tabii bölgeye intikal etmeden önce yine işin bu kadar büyük oranda olduğunu bilmiyorduk. Fakat insani yardımın bir an önce gitmesi gerekiyordu bölgeye. Bunun için biz çok kısa sürede, yani 3-4 saat gibi bir sürede ekip arkadaşlarımızla hazırlandık ve bölgeye intikal ettik. Depremin olduğu sabah bölgedeydik. Yani bölgede inanılmaz bir kaos vardı zaten. İnsanlar enkazların altında kalmış, yardım kuruluşları bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyordu. Bölgeye ulaşamayan gruplar %90 oranındaydı. Biz bölgeye ulaştığımız zaman ilk etapta zaten bizim oraya bölgeye intikal etme sebebimiz insani yardımdı. Yani üzerimizde, araçlarımızda var olan yiyecek, içecek ve gıda maddelerini bölgeye ulaştırdık. İnsanlar korkuyla zaten talebi artmış durumdaydı. Bölgede tabii ilk bakışta böyle anormal bir durum yokmuş gibi gözüküyordu. Fakat ilerledikçe, şehrin merkezine indikçe bölge tamamen yok olduğunu gördük. Bölge %90 oranında binalar yıkılmış, geri kalan %10'luk kısım da artık kullanılmayacak kısımdı. Bir şehirde bulunan 100 binanın yüzü de tamamı da depremde etki görmüştü. Yani inanılmaz bir kaos yaşanmaya başladı. İşte herkes zamanla yarışmaya başladı. Sivil toplum kuruluşlarından gelenler, devletin içinde görevli olan kuruluşlar, herkes bir an önce insanları canlı çıkartmak için zamanla yarışmaya başladılar bu süreçte. Fakat bölgede öylesine yoğunluk oluşmaya başladı ki ilk günden sonra, yani bölgeye ister istemez insanlar yardım ulaştırmak, işte ne bileyim bir an önce müdahale etmek için gereğinden fazla sanki kalabalık oluştu. Yani kaş yapalım derken göz çıkaranlar oldu bölgede. Bireysel araçlarıyla özellikle şehir merkezine ulaşmak isteyen insanlar bölgeye iş makinelerinin girmesini veya profesyonel ekiplerin girmesini çok zorlaştırdılar. Devlet bu konuda önlem almaya çalışırken, yani o bölgedeki insanlar önlem almaya çalışırken aynı zamanda kaosu da önlemeye çalıştılar. Yani o kadar çok bina yıkılmıştı ki, o kadar çok müdahale edilmesi gereken yer vardı ki, yani bunun planı, projesi nasıl yapılabilirdi bilinmiyor yani. Şimdi herkes birilerine suç atmaya başladı. İşte müdahale edilmedi, müdahale edilmiyor. Fakat öylesine büyük bir deprem ki, öylesine büyük bir etki alanı var ki, yani 10 tane şehir ve bunların 7'si büyük şehir. Dünyadaki neredeyse bütün yardım kuruluşları bir araya gelse aynı anda müdahale edemeyecekleri büyüklükte bir yapı vardı orada. Haliyle kaos veya müdahalede gecikme veya yeterince müdahale edememe normaldi. Ancak şunu gördük bir deprem anında veya depremden sonraki zamanlarda, bütün Türkiye aynı anda yardım çığlıklarına karşılık verdiler. Özelden işte devlet kurumları veya özel kurtarma grupları aynı anda bölgeye hareket ettiler. Yani belki 200 tır gıda maddesi yeterli olacaktı bir şehre, ama yani 200 tır değil 200 bin tır geldi. Öylesine bir durum var ki şu anda şehirlerin dışında bekleyen gıda maddeleri yüklü, işte elbiseler yüklü tırlar var. Bizim insanımız bu konuda çok duyarlı. Engin Bey, sanırım önce şehir merkezlerinin ihtiyacı görüldü. Ondan sonra daha küçük beldeler ve köylere doğru bir hareket başladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz ilk bölgeye intikal ettiğimizde, yani Adıyaman'a ilk intikal ettiğimizde şehir merkezinde inanılmaz bir panik havası oluşmuştu.
Haliyle biz şehir merkezinde dağıtımlarımızı yaptık. 4 araç gitmiştik 10 kişilik ekibimizle. Bölgeye işte gıda sevkiyatı yapmıştık. Özellikle su ve acil ihtiyaçları giderebilecek işte pratik ürünlerden götürmüştük. Simit poğaça tarzında. Bunları oradaki vatandaşlara dağıttık. Fakat belli bir zaman sonra bu gıda maddeleri istenilen düzeyin üstünde de gelmeye başladı. Yani ihtiyacı karşılayacak oranın üstünde gelmeye başladı. Çünkü halkımız bu konuda çok duyarlı. Yani her bölgeden, her yerden, Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den her yerden yardım tırları gelmeye başladı. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı oldu. Bütün yardım tırları aynı anda şehir merkezlerine gelmeye başladı. İlçelere ve köylere gittiğinden emin değildik. Bu konuda bizim ilimizin valisi Adıyaman'da görevlendirildiği için onunla iletişime geçtik. Haliyle biz bölgedeki işte sivil toplum kuruluşlarından, bölgedeki yetkili insanlardan ilçelere, yardım gitmeyen ilçelere veya köylere yardım gitti mi bu konuda bilgi aldık. Yardım gitmeyen ilçelere ve köylere Karadeniz bölgesinden, özellikle Karadeniz bölgesinden, Ordu'dan gelen tırları birebir yönlendirdik. Kendimiz götürdük. Birebir onlara iştirak ederek en ücra köylere kadar yardım malzemesi götürdük. Yani bir köyün 2 aylık, 3 aylık yiyecek malzemesini, giyecek malzemesini birebir kendi ellerimizle biz ulaştırdık. Yani bu konuda hiç kimsenin hiçbir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi Karadeniz bölgesinden özellikle gelen tırlar doğrudan bizimle iletişime geçtiler. Çünkü şehir merkezindeki depolarda yeterince yer olmadığı için veya o örgütlenmenin kısa sürede gerçekleşmeyeceği için dağıtımı yapılmasında bir an önce gerçekleştirmek gerekiyordu. İvedilikle hareket ettik ve en ücra köylere kadar, hatta 150 kilometre içlere kadar giderek köylerin ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşıladık. Bunlar çocuk bezinden mamasına kadar, biberonuna kadar, giyecek ve içeceklerinin tamamına kadar, şekerine, çayına kadar hepsini götürdük o bölgelere. Yine aynı hastalık. Ben 53 yıldır depremle yaşıyorum. 53 yıldır Anadolu'da olan depremleri gezen bir kişiyim. Ana yapıların %20'si yerdeki sorunlar nedeniyle yıkılır. %80'i ise yapılardaki sorunlar nedeniyle yıkılır. Oysa şu anda